Geçen gün evdeydim. Sokaktan kedi miyavlaması geldi. Dayanamadım. Buzdolabından bir şeyler aldım, indim kediyi besledim gecenin köründe. Kedi benim beslememden bir lezzet aldı mı? Aldı. Ben kediyi beslemekten lezzet aldım mı? Aldım. Kedi içtiği sütten burasıyla lezzet aldı. Doğru mu? Peki ben kediyi beslememden burayla almadım. Burayla almadım. Burayla almadım. Neyden lezzet aldım? Demek ki Allah'ın Cud ismine bakan bende bir latife var. Doğru mu? Allah Allah. İşte ben bu latifedeki payımı, yani cömertlikteki payımı, aynı kol kası gibi düşünün. Bunlar da bir kas çeşidi. Ne kadar büyütürsem, Allah'ın o ismindeki payımı ne kadar büyütürsem, demek o kadar onun içerisinden bir lezzet çıkacak. İmanın nur olması ne demek? Biraz onu konuşalım. Nur deyince aklımıza ne gelir? Şu aydınlık gelir. Bütün salonu karartsak ne hale geliriz? Perişan bir hale geliriz. Demek ki nur deyince aynı bu aydınlığı düşünmemiz lazım. Ama aydınlık iki çeşittir. Birincisi afaki aydınlık dediğimiz kainatın aydınlanması. İkincisi enfusi aydınlık dediğimiz benim iç alemimin aydınlanması. Tekrar edebilir miyiz? Bir, afaki aydınlık dediğimiz kainatın aydınlanması. İki, enfusi aydınlık dediğimiz benim ruhumun, latifelerimin aydınlanması. Kainatın aydınlanmasından başlayalım. Bir insan için en çıldırtıcı şey karanlığın belirsizliğidir. Öyle mi? Ticaret yapan arkadaşlara dikkat edin. Ya acaba dolar ne olacak? Ne oluyor o durum? Mahvediyor. Bizim bir arkadaşımızın eşi hamile. Çok da hastalık sorunları var. Ya acaba ne olacak? Bu çocuk gelecek mi? Gelmeyecek mi? Belirsizliği onu çıldırtıyor. Belirsizlik çok çıldırtıcı değil mi? Bizim başka bir arkadaşımız var. Ticaret yapmış, çekleri yazılmış. Yahu diyor başıma bir iş gelecek ama ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Beni alsınlar artık mapusa koysunlar. Yeter ki şu belirsizlik geçsin diyor. Demek ki insanı en çok çıldırtan mesele nedir? Karanlıktır, belirsizliktir, başına ne geleceğinin bilmemesidir. Şimdi siz akşam eve girseniz, her yer karanlık olsa, ayağına ip değse yılan zannedersin. Doğru mu? Ayağına çuval değse adam zannedersin. Aman başımı bir yere vuracak mıyım diye sürekli endişe halinde olursun. Tam sen o korkular içerisindeyken kolun bir elektrik düğmesine değse, bütün etraf aydınlansa insan rahatlar, oh be der. Bütün belirsizlikler ortadan kalktı. Artık her şeyi görebiliyorum der. Nasıl maddi ışık eşyayı bize gösteriyorsa, manevi ışık olan iman da hadiselerin kimin eliyle bizim başımıza geldiğini gösteriyor. Anladınız mı? İmanın nur oluşunu anlayabildiniz mi? İmanın nur oluşu demek, başımıza gelen hadiseler kimin elinden geliyor, bize bunun gösterilmesi demek. Konferanstan sonra çıksanız, yolda yürürken, arabanın birinden birisi kolunuzu tutsa, korkar mı insan? İçeri çekmeye çalışsa tedirgin olur. Şöyle arabaya bir dönseniz içeride rahmetli annen baban var. Meğer seni arabaya çekmeye çalışan oymuş. Ne yapar insan? Koşar, arabaya girer, bir de anne babasına sarılır. Ne değişti? Az önce çeken kişi belirsizdi. Ama dönüp baktın ki seni çeken kişi meğer anne babanmış. Demek ki insan başına bir şey geldiğinde kimin eliyle geldiğini bilmeden teslim olamıyor. Allah Allah. Şimdi Allah muhafaza dışarıda bir tanesi çevirse, ver cebindeki parayı yoksa bıçağı takarım dese, verir misiniz parayı? Aman beni bıçakla kesme diye cebindeki parayı verirsin. Peki doktora gitsen, sende şöyle bir kanser hücresi çıksa, bu sefer de doktora lütfen beni kes diye para verir misin? Verirsin. Yahu birincide beni kesme diye para verdin, ikincide de lütfen beni kes diye para veriyorsun. Değişen ne? Bıçak kimin elinde onu fark ettin. İnsan hadiselerin kimin elinden döndüğünü anladığında teslim olabiliyor. Başımıza gelen hadiselerin Allah tarafından bizim başımıza getirildiğini gösteren aydınlığa iman nuru deniyor. İmanın nur oluşu anlaşıldı mı? Ne kadar önemliymiş. Şimdi bir hafta sonra size bir anda Allah muhafaza bir tanı konulabilir. Kanser oldunuz. Leblebi gibi bu hastalıklar. Kim gönderdi bu hastalığı size? İşte insan göndereni bilince iman nuru ile teslim oluyor.
Eğer göndereni bilmezseniz teslim oluyor mu insan? Direniyor bir de, değil mi? Ama ah bir bilsek, ah başımıza gelen her şeyin Allah tarafından gönderildiğini bir bilsek. Evinize gitseniz, tam anne yemek hazırlayacak, arkadaşlar çekti bir köşeye, diyor ki sakın o yemekleri yeme, annen seni zehirleyecek. İnanır mı insan? Ya der, siz ne diyorsunuz ya? İnsanın annesi hiç insanı zehirler mi? Sen anneni tanıdıktan sonra sana kötülük etmeyeceğine nasıl inanıyorsan, Allah Azze ve Celle'yi de iman nuruyla tanısak, başımıza gelen hadiseleri bize zulmetmek için göndermediğini şuramızdan anlayacağız. Tevekkül için neyin gerekli olduğunu anlıyor musunuz? Bize hadiselerin kimin tarafından geldiğini gösteren bir iman nuru lazım. Aydınlık iki çeşit dedik. Bir, afaki aydınlık, kainattaki hadiselerin aydınlanması. İki, enfusi aydınlık. O ne demekti? Benim latifelerimin, iç alemin aydınlanması. Kainatın aydınlanmasını çözdük, doğru mu? Başımıza gelen hadiseler Allah Azze ve Celle'nin eliyle geliyor. Ama ben bunu anlayabilmek için bir de benim içimin aydınlanması lazım. Bizim kainata gelişimizin en birinci vazifesi marifetullah, Allah'ı tanımak. Namazdan da önce, oruçtan da önce, zekattan da önce. Zira sahabeleri inceleyin. O zamana kadar namaz kırıyorlar 2 rekat ama namazın farz olması 11 yıl sonra Miraç hadisesinde gerçekleşiyor. Doğru mu? Tesettür hadisesi 17 yıl sonra farz oluyor. Doğru mu? Oruç hadisesine bakıyoruz. Bedir'den kısa bir süre sonra gerçekleşiyor. Doğru mu? Ya Resulallah, siz sahabeyle ne yaptınız o zamana kadar? Ne yapıyorlar? Allah'ı tanıyor. Tevhid dediğimiz bu. İman dediğimiz bu. Marifetullah dediğimiz bu. Bakın bizim yaratılışımızın sebebi bu. Allah'ı tanımak, Allah'ın isimlerini arabanın arkasına asmak demek değildir. Allah'ın isimlerindeki payımızı arttırdıkça biz Allah'ı tanırız. Şimdi bizde duygular var. Buna latife deriz, cihaz deriz, duygu deriz. Duygularımızı biliyorsunuz değil mi? Cömertlik duygumuz var mı? Var. Adalet duygumuz var mı? Var. Hikmet duygumuz var mı? Var. Bunlar dünyada çok güzel insan olarak yaşayalım diye mi verildi? Hayır. Bizim duygularımız adedince Allah'ın isimleri var. İlginç değil mi? Allah'ın isimleri adedince duygularımız var. O zaman bunun, yani duygularımızın ne için verildiği aşikar mı? Ne için? Allah'ın o isimlerini tanıyalım diye. Kirli olduğunuzda bir rahatsızlık hissediyor musunuz? Odanız kirli, eviniz kirli. Bir rahatsızlık hissediyor insan, değil mi? Bir anda etrafı temizlediğinizde de bir lezzet alıyorsunuz. Veyahut manevi temizlikten de örnek vereyim. Gece olmuş, elinizi açmışsınız, Allah'ım tövbe ediyorum diyorsunuz. Kalbiniz nasıl oluyor? Acayip bir rahatlık geliyor. Şimdi biz bu lezzeti nasıl aldık? Şimdi tantuni yesek burayla alıyorum, burayla alıyorum, burayla alıyorum. Yani temizlenmenin lezzetini burayla almadım. Burayla almadım, burayla almadım. Ben temizlenmenin lezzetini nasıl alıyorum? Allah'ın Kuddüs ismine bakan bende bir duygu var. Latife. O latife Kuddüs ismindeki payını ne kadar büyütürse o kadar fazla lezzet alıyor. İnsana özel olan tek lezzet bu latife lezzeti. Yoksa bir tantuniyi kediye versek kedi de kendi ölçüsünde bir lezzet alır mı? Alır. Bir suyu kuşa versek kuş da kendi istidadı ölçüsünde bir lezzet alır mı? Alır. Ama Kuddüs ismine bakan latifenin çalışıp lezzet alması sadece insana bakan bir lezzet çeşididir. Geçen gün evdeydim. Sokaktan kedi miyavlaması geldi. Dayanamadım. Buzdolabından bir şeyler aldım, indim kediyi besledim gecenin köründe. Kedi benim beslememden bir lezzet aldı mı? Aldı. Ben kediyi beslemekten lezzet aldım mı? Aldım. Kedi içtiği sütten burasıyla lezzet aldı. Doğru mu? Peki ben kediyi beslememden burayla almadım. Burayla almadım. Burayla almadım. Neyden lezzet aldım? Demek ki Allah'ın Cud ismine bakan bende bir latife var. Doğru mu? Allah Allah. İşte ben bu latifedeki payımı, yani cömertlikteki payımı, aynı kol kası gibi düşünün. Bunlar da bir kas çeşidi. Ne kadar büyütürsem, Allah'ın o ismindeki payımı ne kadar büyütürsem, demek o kadar onun içerisinden bir lezzet çıkacak. Zamanında dünyanın en zeki adamlarına İmam Rabbani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri, öyle değil mi? Said Nursi Hazretleri, yahu dünyanın her şeyine kuş maması demişler ya. Çekin bunları demişler. Biz Allah'a aşığıyız demişler. Biz dünyayı istemiyoruz. Bizim masivada gözümüz yok demişler. Nasıl ya? Siz nasıl bir lezzet alıyorsunuz ki bizim peşinden koştuğumuz dünyayı şöyle elinizin tersiyle itiyorsunuz? İşte bu latifelerindeki lezzetler açılınca
kalplerinde Allah'ın esmalarının gıdasını alınca, asıl gıda bu muymuş? Allah Allah. O gıdayı alınca adama dünya kuş yemi geliyor demek ki ya. Latifelerin nurlanması ne demek anlıyor musunuz? Bizim Allah'ın her ismine bakan bir manevi duygumuz var. Ve bu duygularımız çok şiddetli. Ergenlik dönemini hatırlar mısınız? Çok karma karışık mevzuş nakışlar var değil mi? Duygularımız bu şekilde. O duygularımızı bir insana veriyoruz. Karşılığını veriyor mu? Ya vermiyor ya. Türk sineması buna yazılan filmlerle dolu. Doğru mu? Ya bir tane mutlu olan var mı? Olmuyor. Yani ben de olamam, sen de olamazsın, o da olamaz. Sonsuzu tanıyıp sevmek için verilen bunca kuvvetli duyguları sınırlı bir mevcudatta kullandığında tükenirsin. Bağımlı gibi olursun. Bizim bu duygularımız sadece Allah'a yöneltip onu sevmek için verilmiş. İşte bu duygularımızdaki Allah'ın isimlerine bakan payımızı büyütmeye duygularımızın nurlanması diyoruz. Anladınız mı? Demek onun gıdası neymiş? Onun gıdası nurmuş. Bir hadis var hatırlıyor musunuz? Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Kim nefsini bilir? O Rabbini bilir. Ne demek olduğunu anladınız mı? Bende Kuddüs isminden bir parça açılınca ben Kuddüs ismini tanıyorum. Bende cömertlik isminden bir parça açılınca ben Allah'ın Cüd ismini tanıyorum. Bende adalet isminden parçalar açılınca ben ismi adlı tanıyorum. Ben hikmetli davranıp insanların arasında hikmet ile iş yaptığımda Allah'ın Hakim ismini tanıyorum. Ben hastalandığımda Allah'ın Şafi ismini tanıyorum. Hiç hastalanmayan bir Mehmet'e Allah ben şifa vereceğim dese tanıyabilir miydim Allah'ı? Olmuyor değil mi? Hiç acıkmayan bir Mehmet'e Allah ben rızık vereceğim dese olmuyor değil mi? Demek ki bizim Allah'ı tanımamızın en önemli konusu, bak dünyaya gelişimizin sebebi bu. Duygularımızı Allah'ı tanımak için geliştirme çabası, latifelerimizi. Demek ki bunu nurlandırdığımızda, iman ile beslediğimizde bu hal ortaya çıkacak. Peki tersi de olur mu? Tersi de olur. Ben bunlara nur gıdasını, iman gıdasını vermezsem, adalet duygum zulme dönüşecek. O zalimlerin nasıl bu hale geldiğini anladınız mı? Ya, şefkat duygum vahşete dönüşecek. Benim cömertlik duygum cimriliğe dönüşecek. Yani ben bunlar ile iman nuru ile latifelerimi beslemek zorundayım. Biz toplum olarak nasihat etmeyi severiz. Doğru mu? Aman evladım uğursuz olma, yolsuz olma, hırsız olma, şöyle olma, böyle olma. Tesir ediyor mu nasihatlarımız? Tesir etmiyor. Neden? O kişide o ahlaka bakan latife yani duygu beslenip açılmadığından dolayı senin nasihatların bir karşılık bulmuyor. Bir gün bizim vakfa gayrimeşru birkaç arkadaş geldi. İman derslerini dinliyorlar ama eski işlerde de devam ediyorlar. Yani böyle bir zamanlık bir iş değil. Hatta kapıda bir tane bizim bir hacı amca yakalamış. Siz demiş namaz kılmıyor musunuz demiş. Kılmıyoruz demiş. Sizin hocanız size namaz kıl demiyor mu demiş. Demiyor demiş. Böyle daha yeni dönmüşler onlar olayı anlamaya çalışıyor. Yani bir anda yüklenmiyoruz arkadaşlara. Olur mu demiş öyle şey falan. Neyse gel zaman git zaman gel zaman git zaman. Bu arkadaşlar iman dersini aldı. Bakın namaz kıl bile demedik. Namaz kıl bile demedik. Bu iman derslerini alan arkadaş öyle bir hale geldi ki bana mesaj atıyor. Diyor ki ben bugün karınca ezdim. Hoca bunun günahı var mı diyor. Ne oldu? Onun adalet duygusu inkişaf etti. Çok önemli bir konu değil mi?